Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli bir etli bamya tarifi hazırladım. Bugünkü tarifimde ben markette satılan hazır dondurulmuş bir paket bamya kullanacağım. Bu bamya yaklaşık 450 gram ağırlığında. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tenceremi ocağımın büyük gözüne aldım ve içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Ardından bir tane orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanları içerisine ekliyorum. Soğanlarım diriliğini kaybedinceye kadar karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Evet, kuru soğanlarım diriliğini kaybetti. Bu aşamada içerisine yazdan dondurucuya atmış olduğum kapya biberleri ekledim. Kapya biberlerle birlikte soğanları 1-2 dakika kavurduktan sonra öncesinde haşlayıp pişirmiş olduğum 100 gram kadar kuşbaşı etimi içerisine aktarıyorum ve bunlarla birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Ben bugün tarifimi etli yaptım. Sizler dilerseniz kıymalı ya da sade de yapabilirsiniz. Bu aşamada tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Ben miktarlarını açıklama kısmına yazdım. Sizler dilediğiniz şekilde damak tadınıza göre tuzunu ve baharatlarını ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde domates ve biber salçam var. Onları da içerisine ekledim ve güzelce şöyle 1-2 dakika boyunca salça kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. Salçaları da kavurduktan sonra yine yazdan hazırlamış olduğum domates sosum var. Ondan da şöyle 1 çay bardağı kadar içerisine aktarıyorum. Ben kış mevsiminde olduğumuz için domates kullanmak istemedim. Sizler yazın yapıyorsanız tabii ki domates de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu aşamada kuşbaşı etlerimi haşlamış olduğum suyu içerisine aktarıyorum. Ben bamya yemeğini çok böyle sulu kıvamlı sevmediğim için yaklaşık 2 su bardağı kadar su ekledim. Sizler daha sulu kıvamda seviyorsanız tabii ki su miktarını arttırabilirsiniz. Ben bamyalar üzerine geçecek kadar su eklemiş oldum ve bu şekilde kapağı kapalı olarak da kaynamaya bıraktım. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra kapağını açıyorum ve kenardaki dondurulmuş bamyaları süzgeç içerisine dökerek gördüğünüz gibi böyle buzlu buzlular. Buzunun gitmesi için suya tutuyorum. Bu işlemi önceden yapmayın. Böyle yemeğiniz kaynamaya başladıktan sonra hemen şöyle bir suya tutun, buzu gitsin ve ardından hemencik de yine kaynayan yemeğinizin içerisine ekleyin. Eğer bu şekilde suya tutup bekletirseniz bamyalarınız salyalanacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi hemen suya tuttum ve kaynayan yemeğimin içerisine bamyalarımı aktarıyorum. Ve bu aşamada mutlaka yarım limonun suyunu içerisine ekliyorum. Bamya yemeğinize limon sıktığınızda kesinlikle salyalanma olmayacaktır. Dağılıp ezilmeyen çok lezzetli bir bamya yemeğiniz olacaktır. Şimdi limonu da ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte bamyalarımı ara ara da kontrol ederek pişirmeye bırakıyorum. Evet, 15 dakikadır etli bamya yemeğim pişiyor. Bu aşamada şöyle bir karıştırıyorum ve küçük bir tabağın içerisine içindeki iri bamya tanelerinden alarak kontrol ediyorum. Dondurulmuş bamyada küçük olanlar hemen pişiyor ama bu büyük olanlar biraz geç pişiyor. Gördüğünüz gibi hala sert. Bu aşamada bir 5 dakika boyunca daha pişirdim ben. Özellikle bu sap kısımları sert olduğu için mutlaka kontrol edip ondan sonra altını kapatın. Ben toplamda etli bamya yemeğimi 20 dakika pişirdim. Sizler de ocağınızın ayarına göre bu süre değişeceği için lütfen kontrollü olarak pişirin. Evet, etli bamya yemeğimin altını kapattım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde salyalanma olmadı. Çok lezzetli görünen bir bamya yemeğimiz oldu. Şöyle kenarda biraz dinlendirdikten sonra da servis tabağına alıyorum ve bu lezzetli bamya yemeği tarifini sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine destek olabilirsiniz.
Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.